Herkese selam. Bu videoda Nuno Felting yöntemiyle keçe yastık yapacağım. Çiçek yaprakları için daha önce yapmış olduğum bir keçe ürünü kullandım. Bu keçeyi 3 kat yünden çalıştım. Kalın bir keçe. Ama ön keçe değil, tam sıkı yoğrulmuş bir keçe de değil. İkisinin arasında bir form. Yüzeyde hala serbest yünler var. O yüzden yün yüzeyinde tutunabiliyor. Yaprakların ortasından bir yaprak daha çıkardım. Bu çerçeve şeklinde olan içi boş yaprakları bu videoda kullanmayacağım. Bu bir sonraki videonun konusu olacak inşallah. Ortadan çıkan bu minik yaprakları da bu videoda kullanacağım. Kenar uzunluğu 62 cm olan bir kare çizdim. Bu karenin içerisine 18 mikron merinos yününü dikey ve yatay olmak üzere 2 kat şeklinde yerleştireceğim. Bu çalışmada ara şablon kullanmıyorum. Çünkü dikişsiz bir keçe yastık yapmak istemedim. Arka yüzeyinde kumaş kaplı, kenarları dikişli bir keçe yastık olacak. İkinci kat yünü ilk katın üzerine dikey yönde seriyorum. 18 mikron merinos yünü kullandığımı söylemeliyim. Bu çalışmada toplamda yani renkli yünler ve beyaz merinos yününü hesap edersek 80 gram kadar yün kullandığımı da söylemek isterim. İki kat beyaz yünün üzerine renkli yaprakları yerleştirdim. Boşluklar çok fazlaydı. O yüzden bu mavi yaprakları da sonradan kesip üzerine yerleştirdim. Ölçülerini ekranda görüyorsunuz. Bu aradaki boşluklar başlangıçta size fazla gelebilir ama keçe küçüleceği için aradaki boşluklar da kısalacak, küçülecek. O yüzden başlangıçta yaprakların birbirine uzak olmasında sorun yok. Sargı bezini yaprakların üzerine gelecek şekilde yerleştirdim. İki tane sargı bezinin birleşim yerinin yaprakların üzerine gelmemesine çalıştım. Artan sargı bezlerini de beyaz yünün üzerinde buruşturarak, katlayarak yerleştirdim. Evet, nasıl yerleştirdiğime yakından bakalım. Sargı bezinin katlandığı yerler şimdi çirkin görünse de keçeleştikten sonra bunlar yüzeyde çok güzel bir doku oluşturacak. Bakın burası iki sargı bezinin birleştiği yer. Buralar katladığım yerler. Böyle görünüyor. Oda sıcaklığındaki sabunlu suyla yünü ve sargı bezini güzelce ıslatıyorum. Yüzeyin tamamen suya doymasını sağlıyorum. Arka tarafı da sabunlu suyla ıslatıyorum. Kenardan taşan sargı bezlerini biraz kısalttım ve bunları yünün üzerine katlıyorum. Böylece keçenin kenarları dikişe daha dayanıklı olacak. Yüzeye titreşim uygulamak için zımpara makinesi kullanıyorum. Kademeli bir titreşim uyguluyor bu makine ve birinci konumunda çalıştırıyorum.
Başlangıçta yün liflerinin ne kadar gevşek olduğunu görüyorsunuz. Üzerine bir tül örttüm ve zeytinyağlı bir defne sabunuyla yüzeyi iyice sabunluyorum ve elime galoş geçirip yüzeyi güzelce ovuyorum. Yünün keçeye dönüşmesi için belli şartlar gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de ortam pH'i, yani ortamın asitliği ya da bazlığını gösteren bir seviye pH. Eee, pH ne kadar yüksekse keçe o kadar güzel oluşuyor. Tabii bunun belli bir sınırı var ama elimizdeki şartlarla pH'i yükseltmenin en kolay yolu eee, bir banyo sabunu kullanmak. Bir tutam çektiğimde yukarıya geliyor yünler hala. Demek ki ovmaya devam etmem gerekiyor. İşimi hızlandırmak için ben bu aşamada yine zımpara makinesi kullandım. Zımpara makinesi bu yüzeyde çok kolay kaymıyor. Zaten bir yükseklik farkı var, doku farkı var. O yüzden ben sabun sürdüm ve daha sonra zımpara makinesini uyguladım. Daha kolay kaydı bu yüzeyde makine. Ama şu uyarıyı da yapmam gerekiyor. Zımpara makinesi malumunuz elektrikle çalışıyor ve aşırı bir sulu zeminde bu makineyi çalıştırırsanız etrafa sular saçılıyor, sıçrıyor. O yüzden arkadaşlar buna mutlaka dikkat edin, ne olur. Yüzeyde fazla su olmamasına dikkat ederek bu makineyi kullanmanızı naçizane tavsiye ederim. Tekrar bir test yapıyorum. Yünler yukarı geliyor ama eskisine göre daha iyi durumda. Şimdi rulo yapıp yuvarlama aşamasına geçiyorum. Burada havuz makarnası da kullanabiliriz. Ama yapraklar biraz sert ve kalın olduğu için ben makarna kullanmak istemedim. Burada hiç basınç uygulamadan çok minik hareketlerle ileri geri doğru hareket ettirerek ruloyu yuvarlıyorum. Eğer fazla bastırırsam yapraklar yerini değiştirebilir, kayabilir. O yüzden fazla basınç uygulamadan sadece yuvarlıyorum. Bu yuvarlama işlemini yaparken mutlaka karenin her dört bir kenarına eşit sayıda ve eşit basınçta bu yuvarlama işlemini yapmak gerekiyor. Eğer bir tarafı daha fazla yuvarlarsak ya da daha çok bastırırsak o taraf daha fazla küçülüyor ve kare şeklinden dikdörtgen bir şekle doğru kaymış oluyor çalışmamız. Yuvarlamadan sonra sıra yoğurma aşamasına geldi. Çok hassas bir yüzeye sahip olduğu için yavaş yavaş titreşim hareketleri uygulayarak parçayı hareket ettiriyorum. Zeminde tırtıklı bir yüzey var. Bu yoga pilates matlarından kullanıyorum zeminde. Hem suya dayanıklı hem de pürüzlü bir yüzeye sahip olduğu için işimi oldukça kolaylaştırıyor.
Keçe yaparken evdeki eşyaları kullanmayı çok seviyorum. Bilyeler de bunlardan bir tanesi. Bu cam bilyeler oldukça sert ve yüzeyi ovarken işimizi kolaylaştırabiliyor. Galoşun içerisine bunları koyarak düğümledim ve daha sonra yüzeyi bununla ovdum. Bunu yapmak için tahta, ahşap bloklar da var biliyorsunuz. Yüzeyleri pürüzlü olan bloklar. Elimde onlardan yoktu. Bu şekilde bir çözüm bulmaya çalıştım. Evet, şimdi bu parçayı kendi üzerinde rulo yaparak havlunun arasında biraz daha basınç uygulayarak, bastırarak yuvarlıyorum. Burada yine yuvarlama sayısı ve bu yuvarlamayı döndürerek her kenar üzerinde uygulamamız önemli. Arka yüzeyde, ön yüzeyde aynı işlemi yapıyoruz. Keçenin daha iyi oluşması için ısıya da ihtiyacım var. O yüzden ılık bir su banyosu hazırladım. Parçamı bunun içinde ısıttım. Daha sonra zeytinyağlı kalıp sabun sürerek tekrardan yoğurmaya devam edeceğim. Evet, parçanın enini ve boyunu arada bir kontrol ediyorum. Eşit miktarda küçülmeyi sağlamak için bu kontrol önemli. 51-52 santimetre civarında. 62 santimetre ile başlamıştım. Yaklaşık 10 santimetre küçülme olmuş. Şimdi bir havlu üzerinde parçayı düzeltiyorum ve bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra yüzeye bakacağım. Gerekirse de ütüleyeceğim. Ama ütülemediğimi de söylemek istiyorum. Evet, kurudu ve yüzeye yakından bakalım. Sargı bezi çok delikli ve pamuksu bir yapıya sahip. O yüzden keçe yüzeyde çok güzel tutunuyor. Katladığım sargı bezlerinin izlerini görüyorsunuz. Yüzeyde tutunmuş. Öyle ki oynadığım halde yukarı bile kalkmıyor. Yani iyice yapışmış yüzeye. Bu minik dokular yastığa ayrı bir hava katıyor. O yüzden sargı bezi gerçekten ıslak keçe çalışmalarında çok güzel dokular elde etmemizi sağlıyor. Denemediyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Bu parçayla aynı büyüklükte beyaz bir kumaş kestim.
ve 2 kumaşı birbirine fermuarla bu taraftan diktim. Sonra kalan 3 kenarı da iğneleyerek dikişe hazır hale geldim. Şimdi kenarlardan dikiş makinesiyle dikeceğim. Fazla elyaf kullanmadan yumuşak bir yastık diktim. Şimdi de keçe kılıfımı buna geçirdim. Ve işte keçe yastığın son hali bu şekilde. Yumuşak, pofuduk, çok tatlı bir yastık oldu. Keçe yastığın son haline, detaylarına şimdi yakından bakalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Her biri ayrı birer motivasyon kaynağı. O yüzden yorumlarda görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Başka videolarda inşallah görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.